Hiç kimsenin adını bile duymadığı Doğu Timur Cumhuriyeti'nden herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinizde Timur'un başkenti Dili'den misafir oluyoruz. Bugün sizlerle birlikte Timur'da olan son günümüzü ve Timur'la ilgili olan düşüncelerimizi paylaşacağız ekip olarak. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de bu kardeşiniz için yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. Ve High Tail'la prodüksiyon farkıyla yeni bölüm Timur gezisi başlıyor. Timur'da son dakikalarımız. Yeni bir gün, kaliteli bir sabah. Murat hocam. Günaydınlar. Günaydın. Ayrılıyoruz. Neler hissediyorsunuz? Çok üzülüyorum gerçekten. Yani. Yani içimde bir hüzün var böyle. Kalasım vardı 7 ay bu ülkede. Hocam büyük konuşmayalım, başımıza gelir. Doğu Timur zor bir ülke değil mi hocam? Zor tabii abi. Bize burada Ayhan abiyle tanışmamızı sağlayan, birçok şeyde yardımcı olan Mutlu'ya da teşekkür ederim. Evet, Mutlu kardeşimize de saygılar sunuyorum. O aksiliği yaşamış. Burayı belki birkaç haftalığına gezmeye gelmiş ama o anda Covid patlamış. 7 ay mahsur kalıyor garibim burada. Ülke kapatılmış, çıkışlar yasaklanmış, 7 ay kalmış burada. Bizim Doğu Timur'a gittiğimizi öğrenince bir heyecanlandı yani. Hemen Aynen. bize kontak numaraları verdi. Ayhan abiyle tanışmamızı sağladı. Ayhan abi de herhalde buranın en önemli detayı oldu. Evet, tek yaşayan Türk adada. Doğu Timur'da yaşayan tek Türk. Başka da yok. Bir Ispartalı. Harbiden Spartalı yani. Değil mi? 12 yıldır burada. Savaşı da devam ediyor. Umarım mutlu olur sonunda. Umarız kızı Aylin de çok güzel günler gelecek görer. İnşallah. Gerçekten ben sevdim yani. Hem Evet. Ayhan abiyi hem Aylin'i. Hocam size teşekkür ederiz. Bize bu yolculukta önderlik ettiğiniz için, desteğiniz için. Ne demek? Çok keyifli bir Zaten 2 gündü. hayat misyonu bu edindiğim için Evet. bir rutin. Daha devamını yapalım istediğiniz zaman. Evet, inşallah Afrika'da, Güney Amerika'da böyle gidilmeyen yerlerde yine aynı ekiple gitmek Emin isterim misin yani. onda? İsterim, evet. Çok gidilen yerler de olabilir yani istersen. Yok, gidilen yerlere gitmeyelim. Yani Kanada vizesi alırız. Kanada'da Eskimolara gideriz falan böyle. O da olabilir. Falan. Yanının dağlarına çıkalım. O da olabilir. Alaska. Aslında bu ekip Peru yapması lazım bence. Machu Picchu mu? Cusco falan böyle eski yerler. Harika olmaz mı hocam? Olur, güzel ülke. Ya Arjantin'e gitmek lazım. Peru bir de çok keyifli, eğlenceli bir yer. Daha çok güzel yerleri Çok var. güzel yerleri var. Bizim bilmediğimiz. Bir maç Mendoza, izlemeye gidelim şarap abi. çiftlikleri gittin mi hiç Mendoza'ya? Mendoza'ya geçemedim abi oradan ya. Cordoba'dan şeye geçtim. Igorbe şelalelerine geçtim o dönem. Peki Sezer'cim, sen ne demek istersin bu seyahatle ilgili? Yani bu seyahat aslında benim için bir dönüm noktası. Neler üretti bize? Şöyle, ben bugüne kadar gittiğim yerlerde hep deniz, ada vesaire. Tamam burada da vardı ama burada biraz tabii haliyle imkanlar sınırlıydı. Evet. İmkanların sınırlı olduğu bir yerde nasıl yaşanır bunu öğrenmiş oldum. Biraz daha işte halkın ekonomiksel olarak, eğitimsel olarak maalesef kötü olduğu bir yere geldik. Ve buradaki insanların bu kadar kötülükte bile hala ayakta olup hayatlarına devam etmeleri bize de bir güç veriyor aslında. Doğru. Bir şeyler öğreniyoruz. Biz bu kadar aslında şanslı olduğumuzun farkında olmadığımızı anlıyoruz vesaire. Böyle ülkeler bu yüzden çok mantıklı bizler için. Timor-Leste genelinde Ayhan abi 1 numaraydı. Ekibimiz zaten 10 numaraydı. Evet. Yaşadığımız hayat, yaşadığımız görüşler bir olunca böyle çok daha keyifli hale geldi. Dostlarımızla beraber yurt dışında zaman geçirmenin nasıl bir şey olduğunu anladık gezginlerle beraber. Öyle benim için bir milat oldu aslında. İlk kez bu kadar büyük bir grupla gezip çok iyi anlaşıp hiç bilmediğim bir kültüre gelip çok güzel anlar yaşadım ya. Cansın. Bakar mısınız Sezer, ne bu ortanın halinden böyle? İşte bunlar eğitimin maalesef düşük olduğu ülkelerde görürsün. Çok kötü. Plastikler vesaire sahilde de böyleydi. Aynen, Sahilde çöplük der yer abi. yapmışlar, yazık günah. Güzelim ülke. Hani hep şey diyoruz ya biz lan bir 50 yıl işte Almanya yönetse şöyle olur böyle bir ülke falan. Aynı burası öyle. Bir Almanya, bir İngiltere vesaire burayı yönetmiş olsa bunların sömürü devletleri burada. Çiçek yaparlar. Öyle bir adadayız aslında. Her şeyleri var. Bak, ama federasyon. hiçbir şeyleri yok. Futbol Federasyonu. O zaman ben bir amatöre başlıyorum. Futbol takım var mı acaba? Fenerbahçe. Sen bir Fenerbahçe şeyine girmişsin. Kardeş. Her yerde taşıyoruz. Normalde çekmeyecektim seni ama. Timor-Leste'ye ilk ayak basan Fenerbahçe forması. Evet. Teşekkür ederim. Bütün takımlarımız hepsi bizim için aynı. Hepsi. Yer ayırmıyoruz. Dost takımı. Ben de bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi seviyorum. O zaman son maçta başarılar dileriz kardeşim.
Evet, şimdi ilk videolarda bahsettik. Yine üzerinden bir Z raporu yapalım. Ülke kapıda vize alınarak giriliyor. 30 günlük 30 dolar ödüyorsunuz efendim. Dili'den sadece Bali, Singapur ve Avustralya, Darwin'e uçuşlar var. Yani Bali'ye gelmeniz gerekiyor buraya gelmeniz için. Bali'den yaklaşık 1 saat 50 dakika sürüyor. Dönüş bileti istiyorlar havalimanına check-in yaparken. Otel rezervasyonu görmek istiyorlar. Yoksa onun haricinde almayabilirler ülkeye. Kolay gelmek. Gelin görün, keşfedin derim. Çok farklı bir yer, çok ilginç bir yer. Diğer ülkelerden aşırı farklı çünkü. Play football. Bom dia. Liverpool or Ondan- Arsenal? No, some of them. Benfica or Real Porto? Madrid, Real Madrid. Some of them. Porto. Barcelona. Come on, Benfica. Ha? Oh, you from Turkey? Turkey. Fenerbahçe. Galatasaray, Galatasaray. How long you here? 3 days. 3 days. So you come with boat or no ship? From Bali. Or from Bali? Just tourist or Yeah, 3 days escape from Bali. We are in a vacation in Bali. how is Timor? It's very hot. So hot. Our country is small. It's not like other country. How is your life Timor-Leste? Yeah, little bit good. Little bit good to progress. But now our government still have a plan to build our country. But I don't know for the power. We still improve the economy, you know, education, like health. Everything is not like in other countries. So we're still young. Yes, very young. Yeah, very young. Now our country is very poor. I think they're very poor. Thank you. Thank you. What's your Çok name? usta. I'm William. William. Yeah, Australian name. Thank you, William. You're a good Çok man. usta İbrahim. Nice to Thank meet you you. guys. Obrigado. Keep fighting, huh? Okay. So you just hike? Never give up. Yes. Never. You just hike? Yeah, we, Yeah, you have a thing Yeah, to around the go museum. Yeah. Thank Nice you. to meet you. Thank you. Thank you for Bye bye. for coming to visit. Şehir merkezindeyiz şimdi. Ayhan Baba'nın dükkana gidiyoruz kahvaltı yapmaya. Sağ tarafta böyle aile sağlık merkezi. Aşıların, ilaçların falan temin edildiği yer. Centro Sanitario de Dili. Dili'deki tek sağlık merkeziymiş. Ortam böyle. Çok fazla evsiz görmüyorum sokaklarda ama insanlar gerçekten çok fakir. Durumları hiç iyi değil. Portekizce konuşuluyor çok fazla. Aynı zamanda Endonezce, Bahasa biliyorlar. İngilizce bilenler var biraz. Burası sağlık ocağının girişi. Önde şöyle bir mobil bakkal koymuşlar. Yiyecek içecek falan satıyorlar. Hello. Burada bir vitamin bar görüyoruz. Mango, hemşireler. Bom dia. Todo bien? I'm good. Está bien. Obrigado. Fakir insanlar, yoksal insanlar. Ama bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar. Evler Portekiz mimarisi, sağlı sollu gördüğümüz yerler. Şurada bir Çin tapınağı görüyoruz. Klasik Çin mimarisi. Zaten Portekiz mimarisinde genelde sarı ve yeşil renk hakim oluyor. Brezilya'da sen daha iyi gördün. Ben Maco'ya gitmiştim, orası da aynıydı. Benziyor ya. Bunlar tamamen böyle Brezilya, Portekiz kırması bir yer olmuş burası. İnsanlar da benziyor. Laham gördüğünüz gibi böyle şehrin ortasından akıyor. Maalesef hijyen sorunu çok fazla. O yüzden ülkedeki en yaygın hastalıklardan bir tanesi bit hastalığı. Hemen hemen sokakta gördüğümüz 10 kişiden 7'si burada bit hastalığıyla karşı karşıya. Senin karnın açtı değil mi? Evet abi. Sana bir balık omlet yaptırayım mı? Hemen bir çöz abi. Nasi padang. Oğlum nasi rendank var lan bizim Bali'nin yemeği. $2. Aynen. Balık kızartmaları, tavuk, klasik omletleri bunların veggie. Burada da yine tavuk haşlamalar var. Körili, green curry, sarı köri. Burası tabii dolçu galiba. Aynen sulu yemek, esnaf lokantası. Tam öyle ama. Arifa'nın yeriymiş burası. Arife Hanım. Devam ediyoruz efendim. Sokaklarda kaybolmaya, Dili'yi keşfetmeye devam. Arabaları görüyorsunuz. Burada araçları çekmek için maalesef yeterli imkanları yok devletin. Çekici araçları yok. Ondan dolayı gelip böyle tekerlere kilit vuruyorlar. Arabalar bu şekilde yerinde duruyor. Cezayı ödedikten sonra ise polis gelip kilidi açıyor. Arabanızı götürebilirsiniz. Diyecek hiçbir şey yok. Dili'ye geldiğinizde çok fazla böyle yaşlı ağaçlar göreceksiniz. 200 ila 500 yıl arasında bu ağaçların yaşı. Şunların gövdelerine bakar mısınız? Aman yarabbi tövbe. Ortam çok iyi. Bu sağ tarafta parlamento binasının ek bahçesi. Toplantıların falan yapıldığı yer. Ayhan abinin dükkanı az ileride devam ediyoruz. Devlet binalarının olduğu bölgedeyiz şu an. Ayhan baba günaydın. Kardeşim. Gel. Ayhan baba günaydın. Gidiyoruz Günaydın biz. kardeşim. Günaydın. Son günümüz. Ayrılık vakti geldi galiba. Evet.
Bizi ağırladığın için teşekkür ederiz sana. Sağ Cansın, ol. kralsın, iyi ki varsın. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Sizler de çok güzel insanlarsınız. Gerçekten 11 yıl sonra böyle bu kadar sıcakkanlı, sevecen insanlarla karşılaşmak yani bana çok büyük bir zevk verdi şu 2 günde. Çok sevindim. Umarım böyle sizin gibi arkadaşlar zaman zaman gelir ziyaret ederler. Bir nebze olsa sinir sistemlerim yatışır. Şu 2 gündür senin sayende. Estağfurullah. Yani şu neşe kahkahan, evet neşesi kahkahası. Yani hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Ben şu son 10 yıldır gerçekten hiç böyle Eyvallah güldüğümü abi. hatırlamıyorum. Senin samimiyetinden kaynaklanıyor, bize getiriyor. Eyvallah, sağ ol. Şimdi Sağ ol. havalimanına mı İçimiz geçiyoruz? dışımız yok. Havalimanına mı geçiyoruz şimdi? Evet, yavaş yavaş havalimanına geçeceğiz. Sırrımızı yapalım. Acele etmemize gerek yok. Sorun yok, merak etmeyin. Uçağa falan kaçırma durumu olursa? Yok abi, yok. Kaçma. Mümkün Özel uçak var, helikopter koyuyor. Gördün mü? Sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Ali'si ya, Ali deyip duruyor kaç kadar ama. Ayhan abi. Ali mi diyor? Bir ismini öğrenemedi ya, sabah soruyor ha ismi Ali neydi? ha Ayhan. Senin benimle derdin ne kardeşim? Gel abi gel. Dün akşamdan beri kol atıyorsun. Beri bir Dün akşamdan beri kol atıyor bana, biliyorsun değil mi? Dün akşamdan beri kolleri yiyorum. Abi Lahata da başladı. Doğru. Bali'ye gidiyorum. Tayland'dayım. Gel yaşatacağım abi. Sen bizi yaşattın, biz de seni yaşattık. Kardeşim benim, canım sağ olsun. O dönemleri ben geçtim. Hangi dönemler abi? Yani o yaşama dönemleri ben dolu dolu yaşadım, geçtim. Başka bir şey yaşayacağız abi. Sizin daha önünüzde yol çok. Gezebildiğiniz kadar gezin, görebildiğiniz kadar görün. Başka bir şey demiyorum. O zaman geçelim havalimanına doğru abi. Eyvallah, geçelim kardeşim. Gidelim abi. 8 kişi gidiyoruz arabada. Ense tıraşı Mert- kötüyse çekme. Ne çektin ha 2 gündür Önder kardeşim? Vallahi var ya. Allah razı olsun. Var ya. Bak kalçamız gitti ya. Adam baksana abi. Vallahi mahvolduk ya. Ama 2 gündür burada gidiyor. hepiniz için ben buna katlandım. Kral ya. Murat hocam burada. Alican. Sosyal Keyf- medyaya keyfin inanmayın rahat. arkadaşlar. Yerin rahat. Sosyal medyaya inanmayın. Yerin rahat. Kaç yıllık dostun önünde oturuyor. 2 gündür seni çıkarmıyorsun. Vallahi billahi bıraktım onu, kurtardı bizi. Sağ olsun. Alican, Çok kral adam. hareket edeli 3,5 dakika oldu. Mert'in şikayetleri... Bin bir şikayet. Diline Abi vurdu. Timur'u Sen 2 gündür hiç şikayet etmedin kardeşim. Ya böyle bu iş abi. ya sizin aranızda ciddi bir bağ Var, olmuş var. abi Bir- burada ben Evet. Bir yere gidiyorum orası. Abi ne oluyor? İzmir abi. Abi Kokusu geldi. Timurca falan. bir Timurlu gibi gezmek için and içtik. O yüzden burada oturuyoruz şu anda. Bak Eyvallah. sen de göster abi sizin halinizde. Evet. Baksana ayakları Biz arkada 4 kişiyiz. Kastamaya bir yer salladı. Toplam 8 kişi. Aa Kasteve. Aa, Kasteve'yi seni özleyeceğiz. Timur'un havalimanına geldik şimdi. Check-in için içeriye gireceğiz. Yavaş yavaş ayrılıyoruz artık. Sezer neye denk geldin kardeş? Kardeşim Fenerbahçe hayranı bir arkadaşa denk geldik ya. Vay be. Hepsini de biliyor. Doğu Timur'da. Say bakalım kardeşim. Who is playing Okay. with us? Yeah. Which player playing with us? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Galatasaray. Gamer. But who is our players? Oh, your praise. Yeah, gamer. Yes, Edin Dzeko, and then Fred, and then Dusan Tadic. Dusan Yeah, Tadic. yes. Who is your favorite one? It's maybe Dzeko. 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 Yeah. Dzeko. He's Yes. so Vay big be. player. Yes, big. Vay be, burada da denk Fenerbahçe'yi de geldi. biliyorlar ya. Böyle bir güç işte kardeşim. Galatasaray. Yeah, Galatasaray. Gördün mü? Galatasaray. Yine Do you know Hasan Şaş? Yes. Do you know Hasan Şaş? I don't know. Do you know another Turkish football player? Burak Yılmaz. Belki Burak'ı biliyordur. Bilmiyor. Arda Turan. Arda Turan. Arda Turan'ı biliyor Yeah. abi. Arda is my best friend. Oh, Yeah. that's right. Yeah. This playing Barcelona. Barcelona, Atletico Madrid, Yeah. Galatasaray, Manisa Spor. Yes. Quanto dolar è? Hemen son. 20. 20. Yes. 20. 20 dolar. Çok ucuz biliyor musun? Çok ucuz. 35 dolar normal her yerde. Zambisan. Nehir. Yemişsen 20. Hey, Durman. Bizim Türklere bak 50 dolar. 22. 22 dolar. Hey, Durman. Ne uzun ne? Bunlar 40 dolar. Burada Jimmy var. Tiene el local Timur alkol? No. No tiene. Local. What is this? Ha, liquor. Melon. You have electronic camera, phone? No have. Only alcohol. Aa gel gel bak viski var burada Rolex 5 dolar. Rolex. Çağman Rolex. Ha. Oğlum şey camı da değil ha. Aynen plastik. Su şişesinde yapmışlar. Red Label'lar var burada. Bak Black Label 40 dolar. 12 yıllık. Red Label 26 dolar. Çok iyi abi. Altta Red var 20 dolar. Oğlum eskimiş lan.
Aynen. Yıllanmış burada. 15 dolar, 12 dolar. Gordon Bir Gin. yazlık evi vardı Ayta. Babam Polonya'ya gitmişti o dönem. Adam 36 saatte Polonya'ya gitmişti arabayla düşünün. Böyle şöyle viski şeyi vardı bizde. Kocaman. Yanlarda Var iki ya. tane küçük red label'lar vardı. Şöminenin üstünde duruyordu. Vay be. Yani hiçbir zaman da içmedik onları. Hep durdu orada. Sadece su. Muito obrigado. Thank you. Thank you. Burası havalimanının tek gözlü bekleme salonu. Hem yurt dışı hem yurt içi hatlar diyeceğim de yurt içi uçuş yok burada Sezer'cim. Adam nereye gidecek ya? Vallahi yemin Ne ediyorum. oluyor ya? Nasıl bir hayatta? Evet, burası da hediyelik eşya. Jacqueline. Hay Timur. O hermano. Again, Yeah, okay. It's a local brand. Lokal coffee. Yeah, local. Quanto dollars? There's 10 dolar. 10 dolarmış Sezer. yes, buy something. Yeah. Bir türlü vedalaşamadık. 5 defa vedalaşma yaptık videonun içerisinde. Şimdi havalimanındasın bizim yanımızda. Nasıl Evet, girdin içeriye? Bu havalimanı. görevli kartı ne? Abi ben burası küçük bir havaalanı gördüğün gibi international böyle küçük bir havaalanı. Ben zaman zaman havalimanında mekanik sorunlar olduğu zaman dışarıdan destek veriyorum. Yani şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız. Şu bulunduğum mekanın 3 yıldır, 4 yıldır su problemi vardı. Üst kattan. Hiç kimse çözemedi. Onu ben çözdüm. Ve şu anda su falan yok. Yağmur sezonundayız. İşte dükkanın asma tavanlarını bitirdim, lambalarını bitirdim, elektrik aksamını bitirdim. Şu kolonun kaplamalarını bitirdim. Ve bu dükkan benim arkadaşımın olduğu için bir de küçük bir yer. Herkes birbirini tanıyor. Benim de mekan sahibim olduğunu bildikleri için ben rahatça girebiliyorum. Yani kartım var, kartımı alıyorum, giriyorum. Seni tanımak çok güzel Ayhan abi. Eyvallah bir kez daha kardeşim. teşekkür etmek istiyorum. Ben İyi ki hayatımıza girdin. Ben çok teşekkür ederim. Zaten Bali'ye geleceksin, orada seni bekliyorum. Umarım Mart'ta. Aynen, Bali'de de bol bol video yaparız seninle. 18-19 Mart'ta Bali'deyim. Kaç gün kalacağım Bali'de? Herhalde bir 3-4 gün çünkü misafirlerim var, onları karşılamaya geleceğim. Ondan sonra buraya geleceğiz. Zaten bir aylık süreleri var. Tekrar dönüşte beraber döner miyiz bilmiyorum ama büyük bir ihtimal dönerim herhalde Bali'ye tekrar. Yine Nisan 18-19 yine görüşürüz. Ayhan abicim, teşekkür ederim her şey için. Teşekkür ederim. Cansın. Seni tanıdığıma çok mutluyum. Sen de Johnson artı neşe kaynağısın. Eyvallah. Allah neşeni ne demek, kusur ne demek? Neşeni hiç bozmasın. Eyvallah abi. Ve sana en büyük tavsiyem hiç kendini bozma. Aynı devam. Bak hiç kendini bozma İbrahim. Gerçekten hiç kendini bozma. İsteyip de olamadığın pozisyonsun. Gerçekten söylüyorum. İnşallah hayallerin gerçekleşir. Gerçekten söylüyorum. Hani bunu kayıt olduğu için falan değil. Gerçekten söylüyorum. Abi ye, iç, gül, Eyvallah. gez. Eyvallah abi. Gez ve tanıt. Elinden geldiği kadar da gençlerin, senden küçük kardeşlerin elinden tut, teşvik et. Hepsine destek oluyoruz abi. Neden? Geliş sebeplerinin ne olduğunu anlasınlar. Dünyaya geliş sebeplerinin ne olduğunu anlasınlar. Sadece bir iki kişinin yatıp kalkıp ilişkiden dolayı çocuk doğurmaları değil. O çocuğun geliş sebebi yaşamak. Adı yaşamak. Yaşasınlar. Ama öyle koyun gibi değil. Gerçekten insan gibi hür yaşasınlar. Kuş gibi uçsunlar. Dünyanın ulaşamadığı yere gitsinler. Ben ilkokul mezunuyum. Şu anda dünyanın bu ucundayım. Alaska'ya kadar gittim. Ama yani ben ilkokul mezunuyken bunu yaptım. Hiçbir yabancı dilim yokken yaptım bunu. Öğrenmek isteyince öğrenebiliyorsun. Bak şimdi İngilizce biliyorum. Ha çok profesyonel miyim değilim ama biliyorum. Kendimi idare ediyorum. Yani yolda kalmıyorum. Aç kalmıyorum. Ellerinden geldiği kadar ellerindeki o telefonu sadece eğlenmek, zaman geçirmek için değil, bilgilenmek, öğrenmek için kullansınlar. Kesinlikle. O telefon onlara her şeyi yapar. Her şeyi verir. Para da verir, iş de verir, imkan da verir, seyahat de yaptırır, her şeyi. Yeter ki kullanmasını bilsinler. Kesinlikle. Eyvallah abi. Devam ediyoruz efendim, uçağa doğru geçiyoruz. Eyvallah. Hadi git diğer amcalara da sarıl. Hadi sarıl amcalara. Gel. Ayhan abi görüşürüz, Allah'a emanet. Yolculuğundan sonuna geldik. Evet, vedalar zor olsa da bazen gitmek gerekir Mehmet. Aynen öyle. Aynen öyle. Gitmek gerekir. Timor Leste'deki son sözlerimizi söyleyelim. Dia. Obrigado. Evet, burası da havalimanı arkadaşlar. Doğu Timur'un başkenti Dili'nin. Yani pistler geniş. 2 tane pist var gördüğüm kadarıyla. 2 mi 1 mi? 1. Şurada küçük uçaklar var, iş jetleri falan.
En güzel havaalanı uçağa yürüyerek bindiğin Değil mi? havaalanıdır abi. Temiz. Temiz. Stres yok. Uçağımız burada. Büyük. Boeing mi? Marvella mı? Umbrella mıydı onun ismi? Uçağımıza bindik. Arkadaşlar. Efendim uçağa bindik, şimdi ayrılıyoruz. Yine bizim gibi 5-10 kişi daha var uçakta, çok fazla kimse yok. Ve bu yolculukta yol arkadaşlarımın da fikirlerini çok merak ediyorum. Sezer'le başlamak istiyorum. Sezer'cim, bu yolculukla ilgili ne söylemek istersin? Sana neler yaşattırdı, neler hissettirdi ve diğer gittiğin ülkelerle buranın arasındaki farklar nelerdir? Tabii ki kardeşim, detayıyla anlatayım. Çünkü gezdiğim diğer ülkelere kıyasla burası çok farklıydı. Biraz daha ekonomiksel, eğitimsel, işte insanların davranışlarına baktığında daha kötü. Kötüden kastım şu, gelişmemiş. İkili ilişkiler daha az. İşte insanlara bir şey sorduğunda sana verilen cevaplar çok daha farklı oluyor. Su istiyorsun, yüzüne bakıyor adam, ya da bir şey söylüyorsun, yüzüne bakıyor, ilginç oluyor. Bunları da görmek aslında ne kadar şanslı bir toplumdan geldiğimizi, coğrafyamızın her zaman kaderdir deyip isyan ettiğimiz konumdan aslında ne kadar şanslı olduğumuzu da gördüğümüz bir kısmı yaşadık. Güzel de bu deneyimi yaşamak, hem de böyle hep beraber yaşamak daha keyifli oldu. Belki ben buraya tek gelmiş olsaydım şu an bu düşüncelere sahip olmayabilirdim. Daha zorlu geçebilirdi. Belki soyulma ihtimalimiz de vardı. Çünkü Alican yaşadı bunu yolda yürürken. Belki başımıza çok daha tehlikeli işler gelebilirdi. Ama bizim bu Türk komünitesi dediğimiz, bak geldik burada, sağ olsun Ayhan abi bize misafirperverlik yaptı. Çok iyi karşıladı ve gezdirdi. Bunu yabancılarda bulmak mümkün değil. O yüzden biz Türk milleti olarak bununla gurur duymalıyız arkadaşlar. Dostane davranışlarımız, sevgi dolu yaklaşımımız, insanı insan için sevdiğimiz tutumlar çok önemli. O yüzden Timor-Leste bana böyle dostluğu, arkadaşlığı paylaşmayı öğretti. Diğer gezdiğim ülkelere kıyasla ne kadar kötü de olsa oradaki gelişmişlik seviyesi, bizim kendi dostluğumuz çok üst seviyedeydi. O yüzden güzeldi kardeşim. Seninle her yere gelirim ben. Öyle söyleyeyim. Çünkü neşen, böyle keyfin, bize kattıkların, eğlencen benim yüzümü güldürüyor. Yüzümü güldüğüm ortamda da niye uzaklaşayım ki, hep kalmak isterim. Sağ olasın kardeşim. Şimdi mikrofonu Mert'e uzatmak istiyorum. Mert'i hepimiz tanıyoruz. O da uzun yıllardır dünyayı geziyor. Mert'in 66. ülkesiydi, benim 46. 66 ülke arasında gördüğün farklılıklar nelerdir? Doğu Timur'da seni şaşırtan şeyler neler oldu mesela? Kısaca bir özetleyebilir misin? Öncelikle herkese selamlar. Evet, 66. ülkem. Timor-Leste'deyiz. Aslında planlanan bir gezi değildi bu. Hep beraber Murat abiye bir selam verelim dedik ve kendimizi Timor-Leste'de vurduk. Ekibimiz çok güzeldi her şeyden öte. Yani Sezer, Hayta, Alican, Berat, Murat abimiz, Varuna Gezgin. Çok güzel bir ekipleydik ve gerçekten bol kahkahalı, keyifli bir gezi oldu. Şimdi öncelikle benim diğer 65 ülkeden bu gezimi ayıran şey bir kere toplu şekilde seyahat ediyor olmamızdı. Yani bu şekilde grupla seyahati daha önce çok yapmış değilim ama çok keyifli geçti. Normalde tek başıma seyahat ediyorum ve son belki 8-9 aydır Türkiye'nin ve dünyanın daha çok tehlikeli bölgelerinde bulunuyorum ve içerik üretiyorum. Ya burası da aslında uzun bir süre boyunca 2002'de Birleşmiş Milletler buradan çekilene kadar dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi. Timor-Leste. Şu anda resmi ismiyle Demokratik Timor-Leste Cumhuriyeti. Yani gezi boyunca burada Timor-Leste özelinde konuşmam gerekirse gördüğüm şeylerin ilk başında insanların pek fazla iletişime yanaşmaması. Çok güler yüzlüler, güzel insanlar olduğu çok belli ama ilk aşamada biraz agresif görünebiliyorlar. Bu da şaşkınlıktan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Çünkü sokağa çıktığımızda yani bizim dışımızda bir beyaz, bir yabancı, beyaz dememin sebebi de yani yanlış anlaşılmasın, burada genel olarak yabancı beyaz olarak geçiyor. Sadece biz olduğumuz için sokakta yürürken bile tabii bu tarz ülkelerde biraz yürüyen dolar olarak görünebiliyorsunuz. Bunun hem avantajı hem dezavantajı olabiliyor. Ve dünyanın da en az ziyaret edilen ülkelerinden biri aslında turistik açıdan. Yani ülkede gördüğümüz çoğu yabancı zaten ya Birleşmiş Milletler çalışanı ya da herhangi bir yardım kuruluşuna üye olabilir, orada bir çalışan olabilir. Yani bu bir kere kendini yalnız hissettirse de gezi boyunca keyifli bir yanı da var. Yani pek girilmemiş ham bir ülkeye girdik aslında hep beraber ve muhteşem bir deneyim yaşamış olduk bu yüzden.
Peki Doğu Timur'a gelmek isteyen insanlara buraya görmelerini tavsiye eder misin? Nelere dikkat etsinler gelmeden önce? Yani şimdi bir kere turistik bir gezi yapıyorsanız ben turistik açıdan Timor'u görmeniz lazım. Kesin gelinmesi gereken bir ülke olarak sınıflandırmam açıkçası. Eğri oturup doğru konuşalım. Ama yani biraz ekstrem yerleri görmeye meraklıysanız, hiç gidilmemiş olan ülkeleri keşfetmek istiyorsanız buranın kırsalı da var. Yani biz bu 3 gün boyunca çok fazla kırsalına uzaklaşamadık ama hani buraya gelirseniz gerçekten çok az yapılmış bir şeyi zaten yapmış olacaksınız en başta, daha gelir gelmez. Biraz da uzaklaşırsanız şehir merkezinden, bizim bulunduğumuz başkent Dili'den belki bizim de göremediğimiz, hatta çoğu insanın da göremediği, kendinizin bile dünyada belki ilk kez ayak basacağınız yerlere erişebilirsiniz burada. Böyle ekstrem bir gezi olabilir sizin için. Ya da iş düşünüyorsanız iş özelinde, yapacağınız meslek özelinde bir seyahat olabilir. Onun dışında ben çok öneriyorum diyemem açıkçası. Yani eğer oturup doğru konuşalım. Ama ben memnun muyum bu geziden? Çok memnunum. Çünkü zaten sürekli gezdiğimiz için, gezgin olduğumuz için ve ekstrem yerlerde de içerik üretmeyi sevdiğimiz için bizim için harika bir rota oldu bu. O yüzden ben memnunum. Gelecek olana da ilk önerim, ama buraya gelirseniz iş için olabilir veya ekstrem bir seyahat olabilir. Kesinlikle bizim tanıştığımız ve burada bizi resmen ağırlayan, iki dediğimizi bir etmeyen, bir dediğimizi iki etmeyen Ayhan abiyi kesinlikle bulmanızı öneririm. Zaten onu da Haytan'ın videolarını, Sezer'in videolarını, Murat abimizin videolarını ve benim videolarımı zaten izlediğinizde çok rahat erişebileceğinizi göreceksiniz. İletişime çok açık bir insan ve eminim ki geldiğinizde sizi buraya çok yumuşak bir şekilde alıştıracaktır. Mert, çok teşekkür ederim kanalıma konuk olduğun için. Seninle biz uzun yıllardır konuşuyoruz ama ilk defa yüzüne denk geldik. Bu da Timor-Leste oldu. Ve ilk defa hemen tanışmaz birlikte bir seyahate çıktık. Normalde bu zor bir şeydir aslında. Özellikle aynı benzer kategorilerde içerik üretenler için. Çok keyifli bir seyahatti. Seninle her yere giderim. Benim için de. Çok memnun oldum tanıştığım için. Ben de çok memnun oldum. Hayta İbrahim ya da Hayta yollarda ya da İbo mu? İbrahim mi? Hayta yollarda mı diyelim? Evet. Hayta yollarda. Ben de çok memnun oldum tanıştığımıza. Yani yıllardır konuşuyoruz ama yüz yüze ilk tanışmamız bizim Timor-Leste'de olacakmış. Bunu da tahmin etmezdim ama harika bir tanışıklık oldu. Ben de aynı şekilde. Birlikte bakalım daha hangi ülkelere gideceğiz. Ya eminim başka ülkeler de olacak da merak ediyorum nereler olacak. Eyvallah abi. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Ve dönüş yaptık sonunda. Bali'deyiz tekrardan arkadaşlar. Eve gidiyoruz. Yorucu bir 2 gündü gerçekten. Ngurah Rai International Havalimanı. Murat hocam, şimdi çok güzel bir gezi yaptık 2 gün boyunca. Çok fazla sayıda video çektik. Öncelikle bize bu gezide önder olduğunuz için, destek olduğunuz için sizlere bir kez daha teşekkür ederim herkesin huzurunda. Çok keyifliydi. Benim merak ettiğim şey, yıllar sonra tekrar geldiniz Doğu Timur'a. Gördüğünüz farklılıklar nelerdi? İyi, kötü. Tekrar gelir misiniz? Veya izleyicilerimize tavsiye eder misiniz? Şimdi benim ilk gittiğim Doğu Timor'da yönetimde Birleşmiş Milletler vardı. Birleşmiş Milletler'in yaklaşık 2-3 bin çalışanı, memuru ve polisi, askeri, Türk polisleri de vardı. Artı çok ciddi oranda muhtemelen Avrupa Birliği gibi örgütlerin fonladığı NGO'lar vardı, sivil toplum örgütleri. Yaklaşık 5000'e kadar yabancı bence şehrin ve ülkenin sosyal hayatını oluşturuyorlardı. Çok hareketliydi. Bu gittiğimde en büyük dikkat çeken şey oydu. Biz belki de ülkedeki tek turistlerdik. Müzede bize bir tane Brezilyalı mı var dediler, İspanyol. Bir tane çocuk vardı sırt çantalı gezen. Ülkede bir turist varsa o turistin halk farkında oluyor. Düşünün durumu yani. Ülkede. Şehirde değil, ülkede bir turist varsa. Öyle bir durumda yani şu anda ülkeye gelen giden yok. Uçaklar boş gördün. Koskoca belki 160 kişilik uçakta 20 kişi yolculuk yaptık. Ancak böyle görevliler gidiyor, konsolosluk çalışanları gidiyor. Onun dışında kaderine terk edilmiş bir ülke var. Hani birazcık Çinliler girmiş ülkeye, bunun da farklılığı. Ayhan abi de anlattı, senin videolarda da vardır. Ben gittiğimde daha birazcık yollar, parklar, çevredeki evler daha kötü durumdaydı. Çinliler bayağı bir yatırım yapmışlar. Ülkeye süpermarketler kurmuşlar, AVM kurmuşlar bir tane.
Bazı yerlerde yüksek binalar yapılmış. Hani bunları iyi diye anlatmıyorum ama değişiklik olmuş yani. Eskiden daha köy kasaba gibiyken şimdi birazcık daha şehre dönüşmüş, büyüyor belli. Böyle bir değişiklik var. En çok dikkatimi çekenler bunlar ama yine yokluk içinde bir ülke. Umutlular ama gözlerde de artık o yalnızlık var çünkü yani yanlarında bir şey yok. Tek bir komşuları var. O da Endonezya. Ondan da pek bir hayır görmüyorlar. Ya üzülüyorum ya. Ben gerçekten Doğu Timor'a bir daha gider miyim? Ayhan abiyi görmeye giderim. Aylin 2 yaş daha büyüdüğünde merak ederim. Aylin'i görmek isterim. Ayhan abinin kızı. Hani o ülkenin şartlarında cin gibi bir kızdı. Bir yandan Türkçe konuşuyor bizde. Babasıyla ara sıra Portekizce bir şeyler konuşuyor. İngilizceyi tıkır tıkır konuşuyor. Ben çok sevdim Aylin'i. Aylin için giderim. Bir daha onlar için giderim. Bir de Milan için gidersiniz. Ha, Milan için. Aynen. Milan'ı götürüyorum. Beşik kertmesi yaptık Ayhan abiyle. Milan'la bir tanıştırırız. İlerleyen yıllarda inşallah beraber gideriz diyelim hocam yine. Evet abi ben merak ederim ya. Ben Ayhan'ı ararım zaten sık sık. Ne yapıyor ne diyor. Peki hocam, gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım yine başka bir ülkede birlikte seyahat yapmak dileğiyle diyorum. İnşallah devamı gelsin. Bol bol güldüğümüz bir 48 saat oldu. Gerçekten hayatımızda belki bu kadar kısa sürede bu kadar çok gülmemişizdir. Bence herkesin modu birbirine uydu. Devamı gelir inşallah. Teşekkürler hocam. Videonun kapanışını ben yapmak istiyorum. Ben de biraz kendi düşüncelerimi aktarmak istiyorum sizlere. Gerçekten yani 4,5 yıldır seyahat ediyorum. Bugüne kadar hayatımda unutamayacağım anların yaşandığı bir seyahatti. Özellikle takım arkadaşlarımızın birbirine olan uyumu ve bu ekibin bir araya gelmesi benim için büyük bir şeydi. Ben de aynı şekilde işte Mert gibi, Murat Hoca gibi veya Sezer gibi yalnız seyahat eden bir insanım. Bizim gibi insanların böyle grup haline gezmesi veya çok kişiyle gezmesi biraz zordur. Hatta neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Ama bu seyahat bana bunu bir kere daha yanlış olduğunu ispatladı. Çünkü kafalarımız aynı olduğu için, aynı bakış açısıyla hayata baktığımız için çok güzel bir seyahatti. Afrika'ya çok benzettim, Güney Amerika'ya çok benzettim. Umarım her şey düzelir diyoruz bir an önce Doğu Timur için. Ayhan abi orada tek başına yaşayan bir Türk vatandaşı. Aynı şekilde kızı Aylin. Çok güzel anlar yaşadık. Güzel anlar biriktirdik. Buradan bir kez daha Ayhan abimize sizlerin huzuruna teşekkür ediyorum. Ben de oraya artık yani gidilecekler listesine koydum. Elimden geldiği sürece her fırsatta, vaktim olduğunda en azından Doğu Timur için değilse bile Ayhan abimizi ve küçük kızı Aylin'i görmeye gideceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Doğu Timur serisine vermiş olduğunuz destekten ve ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler.